Merhabalar, ben Huri. Huri Medek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Evde tavası olan herkes kolaylıkla yapabilir. Fırına gerek yok. Şipşak hemen hazırlayabilirsiniz. Porsiyonluk köstebek pasta tarifi vermek istiyorum. Tarifimize hemen başlayalım. 3 adet tam yumurta, 1 su bardağı toz şeker, yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar karıştıralım. 2 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, bir çay bardağı ılık suyu da azar azar ekleyerek homojen bir hamur hazırlayalım. Hazırladığımız hamura 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim ve tekrardan karıştıralım. Kek harcını 2 eşit olacak şekilde bölelim. Tavamızı önceden ısıtalım. Çok az yağ ile yağlayarak her tarafını peçete yardımıyla yayalım. Kek harcımızın dökelim. Kısık ateşte kontrollü bir şekilde pişirmeye bırakalım. Bir paket pastacı kremasını 1,5 su bardağı soğuk süt ile karıştıralım. Yarım kase hindistan cevizi ekledikten sonra tekrardan karıştıralım ve sıkma poşetinin içine alalım. Kremamızı kekimiz pişene kadar buzdolabında dinlenmeye bırakalım. Üzeri kabuk bağlayan kekimizi spatula yardımıyla ters çevirerek diğer tarafı da kontrollü bir şekilde kısık ateşle pişirmeye bırakalım. Evet, kekimiz pişti. Servis tabağına alıyorum ve soğutmaya bırakıyorum. Çay bardağı yardımıyla yuvarlak keselim. Kekim o kadar güzel oldu ki pamuk gibi. Fırında pişen keklerden çok daha lezzetli. Mutlaka bu yöntemle deneyin. Kalan kek parçalarını mutfak robotunun içine alıyorum ve un haline gelene kadar çekelim. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Kek parçalarını arkalı önlü olacak şekilde süt yardımıyla ıslatalım. Üç adet muzum var. İnce olacak şekilde dilimliyorum. Her kek parçasına 4 adet muz dilimi olacak şekilde üzerlerine yerleştirelim.
Bolca üzerlerine kremadan sıkalım. Her tarafına gelecek şekilde muntazam bir şekilde üzerlerini kek kırıntılarıyla mantolama yapalım. Ve tüm kek parçalarını aynı yöntemle hazırlamaya devam edelim. Hazır krema yerine evde hazırladığınız pastacı kreması da kullanabilirsiniz. Birinci tabağımız hazır. Kalan kekimi aynı şekilde pişirdim ve hazırlamaya devam ediyorum. Kalabalık misafirlerinize hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bayağı bereketli bir tarif. İkinci kekimden de aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Evet, üzerlerini mantolama yapıyorum. Daha önce hazırladığım porsiyonluk köstebek pastalarımı da diğerlerin yanına alıyorum. Buzdolabında biraz dinlendirdikten sonra servise hazırlayabilirsiniz. Lokum gibi köstebek pastamız yemeğe hazır. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.